Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere bağırsakları mükemmel çalıştıran doğal, sağlıklı ve katkısız 2 tarifim var. Hem lezzetleri çok güzel hem de faydası çok büyük olacak. 2 tane kuru inciri küp küp doğruyorum. İki tane de gün kurusu kayısıyı doğruyorum. Evinizde sarı, açık renk kayısı varsa onunla da yapabilirsiniz. Ama gün kurusu kayısı daha sağlıklıdır. 2 tane de kuru eriğim var. Onları da doğruyorum. Kuru meyvelerin üzerine 1 su bardağı su koyuyorum. Şimdi onları yumuşayana kadar haşlayacağız. Ama iyice yumuşasın lütfen. Kuru meyveleri güzelce haşladım. Hatta şöyle karıştırırken kaşıkla ara ara ezdim. Bakın bayağı püreye yakın oldu. İsterseniz siz en sonunda hepsini birden bir el blenderı ya da rondodan geçirebilirsiniz. Ben ihtiyaç duymadım. Oldukça ezildiler çünkü. Şimdi 1 tatlı kaşığı dolusu zeytinyağı koyuyorum. Aslında kabızlık marmelatı bu kadar malzemeyle de yapılabilir. Fakat ben etkisini biraz daha arttırmak istiyorum. 1 tatlı kaşığı keten tohumu koydum. Ve 1 tatlı kaşığı da chia tohumu. Ve bu malzemeleri karıştırıp buzdolabına koydum marmelatımı. Oda ısısında da bekleyebilir. Bakın ertesi gün. Chia ve keten tohumu sıvıyı daha güzel çekti. Bildiğiniz sağlıklı bir reçele dönüştü. Ben 5'e böldüm ama 6-7 günlükte çıkar bundan. Keten tohum ve chia da koyduğum için malzeme çoğaldı. Sadece sık sık kabızlık çeken insanlar değil, normal bünyeye sahip kişiler de bunu kahvaltıda tüketebilir. Son derece lezzetli ve faydalı bir reçel oldu. Şimdi sabahları ben 4 tatlı kaşığı aldım. Yani 2 yemek kaşığı kadar tükettim aç karnına ve kahvaltıdan en az yarım saat önce. Yanında da biraz ısıttığım suyla hazırladığım 2 su bardağı suyu içtim. Benim yaptığım gibi yaparsanız ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Tekrar ediyorum, belki videoyu ilerletmişsinizdir. 2 su bardağı su içtim. Biraz ısıttım suyu daha faydalı olması için. Ve her sabah 4 tatlı kaşığı kadar yani 2 yemek kaşığı yedim. Bu malzemeden de 6-7 günlükte çıkarabilirsiniz. Şimdi cam kabıma alıyorum, kapatacağım. Oda ısısında da saklayabilirsiniz, buzdolabında da. Benim bu oda ısısında duruyor, biraz ılık olmasında fayda var. Şimdi gelelim ikinci tarife. Eğer videomda buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi, bir çiçek, kalp ya da böcek olsun yorum yazmayı unutmayın. Eğer sevdiklerinizle de paylaşırsanız videom daha çok kişiye ulaşır. Şimdi sizlere kayısı uyutması tarifini anlatacağım. Tam 100 gram, 15 adet küçük boy kayısım var. Onları küçük küçük küpler şeklinde doğradım. Tencereye 500 mililitre yani 2,5 su bardağı süt koydum. Sütü oldukça ısıttım. Kaynatmaya gerek yok. Doğradığım gün kurusu kayısıları da içine koydum. Zaten 2 malzeme süt ve kayısı el blenderı ile ezeceğim. Ama tabii emaye tencereyi çizmemek için orada yapamadım bu işlemi. Süt ve kayısıları el blenderından güzelce geçirelim. Bakın karıştıkça sütle kayısı, gün kurusu kayısının rengi de çok güzel ortaya çıktı. Bu tarifi o kadar çok beğendim ki incir uyutması yapmıştım. Birkaç tarif önde var. O da çok güzel ama bence kayısı onu geçti. Gerçek bir tatlı oldu. Sanki şekerle pişirmişsiniz gibi. Bu da benim kaselerimde tam 3 tane çıktı.
Bunu da ister sabahları aç karnına yiyin, biraz önceki tarifim gibi, kabızlık marmelatı tarifi gibi, isterseniz de öğün aralarında ya da yemekten sonra en az 1 saat sonra tatlı niyetine yiyin. Üstüne Hindistan cevizi ve bolca tarçın serptim. Tarçın da şekeri dengeler, daha da sağlıklı hale getirir tatlımızı. Unutmadan söyleyeyim, beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak Buket Cengiz olarak takip edebilirsiniz. 1-2 saat sonra artık dolapta soğudu kay soyutmalarım. Tavsiye ederim, bu 2 tarifi de mutlaka deneyin, çok faydasını göreceksiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yanında bir bildirim zili işareti çıkıyor. Lütfen onu da tıklayarak tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. En pratik ve en lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.